Evet, duydum. O listelerin hepsi isimlerini kaydedin. İsimlerini kaydedin. Kaydedin. Nasıl yapıyorsak size onu arkadaşlar atabilir. Aynen. Dördü birden dizilmişler. Fotoğrafçı, yabancı, Amerikan yerine As the people come in, you can take a picture with you. İnsanlar gerçekten isim Hoş geldiniz. Teşekkürler. Geçin ben. Ben yerine geldim. Davet için geldim. Çok memnun oldunuz. Biz teşekkür ederiz. Yeah, good. Merhabalar. Ayça, merhaba. Batası Kokulu Müdürü, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, memnun oldum. Hoş geldiniz. Çok güzel. Harikasın. Hoş geldiniz efendim. Gel ben, Nebra'cığım gel. Merhaba, hoş geldiniz. Hanım, nasılsınız? Sağ olun, çok mersi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Mini
İlkay'da bugün, yarın andımızı okuyor okulumuzda. Allah aşkına. Ben biliyorum dedim. Biliyor, doğru biliyor. Maşallah. Yani, Hello my dear. oh my Çok goodness. heyecanla takip ediyor. Yok, Severek takip ediyor. I talked to her and Sibel öğretmen gelecek. Özlem öğretmen falan da yani ısrar ettim ama gelemedi. Gelmek istedi, gelemedi. Şey de gelecek. Konuğumuz geldi. Evet. Öyle kalabalık ya aşağısı. Böyle sıra olmuş bekledik. Az önce hanımefendilerden işte önce ben de aynı temsilci yardımcısıyım Memnun yukarıda. oldum. Diğer arkadaşlarımla da tanıştım. Estağfurullah. Ben sizin bir kartınızı buldum. Tamam, tamam. Ben Geçen 2 gün önce Koç Holding'in yaptığı bir proje vardı. Kadın hakları ile ilgili. Merhaba. Anneciğim, kardeşim, hoş geldiniz. Annem, biliyor değil mi? Annem ben de görmedim. Arayacağım, bulacağım.
extend a special welcome to our Consul General of the Republic of Turkey, Mr. Reyhan Özgür, and his wife, Mrs. Ceren Özgür. United Nations Permanent Representative, Mr. UNDGC. President of the Turkish Women's League of America, Ms. Sermin Özçilingir. Our executive board members and teachers of the Atatürk School. Thank you all for being here with us tonight to celebrate this momentous occasion. My name is Ece Eylül Ozaman, and I am the TWLA Youth Representative to the United Nations. I would like to thank you. I would like to thank the President of TWLA, Ms. Sermin Özçilingir, and members of the Executive Board for giving me this great opportunity and honor. Now, I would like to invite our President, Ms. Özçilingir, to share her thoughts on this special day with us. İyi akşamlar. Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Vekilimiz Sayın UNDGC, Başkonsolosumuz Sayın Reyhan Özgür ve eşi Ceren Özgür, Prenses Zeynep Osman ve değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Amerika Türk Kadınlar Birliği'miz, Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Bölümü organizasyonuna resmen üye olarak kabul edildiğimizi duyurmaktan çok mutluyuz. Bu anlamlı geceyi bizimle birlikte kutladığınız ve yanımızda olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu yolculuğa 11 Ağustos 2021'de çıkmıştık. Yoğun çalışmalarımız ve sabrımızla sonunda Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Birliği'ne üye olabilen 1566 sivil toplum kuruluşunun arasında 4. Türk kuruluşu olarak yerimizi almış bulunmaktayız. Çok Kahramanca gütmeyen 1958 yılında kurulan birliğimiz, Amerika'daki en eski ve aktif Türk Amerikan derneklerinden biridir. Misyonumuz Türk dili ve kültürünü yaşatmak ve yaymaktır. Amerika'dan New York ve civarında yaşayan Türk kadınları ve ailelerini bir araya getirerek, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler organize ederek, aralarında dayanışma ve güç sağlamaktadır. Ayrıca derneğimiz Türk gelenek ve göreneklerimizi diğer kültürlerle dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm kadınlar arasında paylaşarak güçlü ilişkiler kurmaya devam etmektedir. Amerika Türk Kadınlar Birliği, Türk ana dilinin kültürel zenginliğini korumak ve gelecek nesillere öğretmek için 1971 yılında New York Atatürk Okulu'nu kurmaktan, bünyesinde bulundurmaktan ve tek mali destekçisi olmaktan da büyük gurur duymaktadır. Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Bölümünde üye olmamız, Amerika Türk Kadınlar Birliği'mizin tarihinde yeni bir dönemdir. Amerika Türk Kadınlar Birliği, Işık Gün Yolu Organizasyonu ve Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi İşbirliği ile birlikte sunacağımız 20 Şubat Birleşmiş Milletler Uluslararası Ana Dil Günü'nü desteklemek üzere hazırlanan programda yer almıştır. İleride buna benzer Birleşmiş Milletler Günleri ile uyumlu birçok programlar hazırlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 gündemini ve insan haklarını korumak, savunmak ve uluslararası barış güvenliğini teşvik etmek için 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini desteklemek için yürüttüğü küresel çabalara aktif olarak katılmaya kararlıyız. Bize bu onuru bahşeden Küresel İletişim Departmanı Sivil Toplum Derneği Komitesi'ne de teşekkür ederiz. 2005 yılından beri Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Birliği'ne üye olan Işık Gün Yolu Organizasyonu'nun kurucusu ve başkanı Sayın Bircan İlver'e tüm süreç boyunca gösterdiği yardım ve rehberliği için kalpten teşekkürlerimizi iletiriz. Başkan Yardımcımız Sayın Fatma Aldaş'a, UN Komite Başkanlığı'nı başarıyla yürüten Genel Sekreterimiz Berna Gürdal'a, 1971 yılında New York Atatürk Okulumuzu kurma vizyonuna sahip olan Amerika Türk Kadınlar Birliği'nin eski yönetim kurulu üyesi Sayın Aile Baltacı Erdemar Hanımefendi'ye teşekkür eder, kendisini minnettarız. Ayrıca bizi destekleyen, her an yanımızda olan
tüm yönetim kurulumuza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinize keyifli akşamlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Thank you to TWLA President Ms. Özçivit. Next, I would like to invite TWLA Vice President Ms. Fatma Albash to say a few words. Good evening. I would like to welcome Deputy Permanent Representative Mr. UNDGC, Honorable Consul General Reyhan Özgür and Mrs. Ceren Hande Özgür, Princess Zeynep Osman, and Patrick Skrata, Chairman of the Executive Committee, and all women, regardless of religion, language, and race. Our great endeavor which began in 1971, has been the formation and operation of the New York Atatürk School. We are the sole financial supporter and administrator of the New York Atatürk School. Our association with the United Nations Department of Global Communications is a new era in the history of Turkish Women's League of America. We are determined to actively engage with the UN's global effort to support the 2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals to promote, defend human rights, and promote peace and security. We would like to thank the Department of Global Communications Civil Society Association Committee for bestowing the honor upon us. Special thanks to Ms. Gülcan Liber, founder and president of the White Millennium Organization, which has been associated with the UNDGC since 2005, for her help, guidance throughout the whole process. I would like also to thank our President, Mrs. Samuel Özçivit, for motivating, encouraging, and supporting us through the endeavor. In addition, I would like to thank my fellow UN committee member who assisted us, our General Secretary, Mrs. Berna Gürdal, for her valuable assistance. In addition, a very special thank to Ayla Baltacı Erdemar, a former board member of the Turkish Women's League of America, who had the vision to establish the New York Atatürk School back in 1971. We are incredibly grateful to her. I would also like to express my endless thanks to all our board of directors who support us and are always there for us. Finally, a heartfelt thank you to our honored guests who have joined us here tonight to celebrate this important occasion. Please enjoy the evening. Thank you. Thank you to TWLA Vice President Mrs. Fatma Albash. We will now watch a celebratory video by Ayla Erdemar, past member of TWLA and founder of the Atatürk School. Size teşekkür ederek başlamak isterim. Beni mutlu ettiniz. Hayatım boyunca içinde bulunduğum toplumun yaşam kalitesini bir üst seviyeye çıkarmak için planladığım faaliyetlere yön veren isim Atatürk olmuştur. Çünkü o, bütün dünyayı din, dil, ırk farkı gözetmeksizin kucaklamayı prensip edinen bir barışsever. Çünkü o, vatanı kurtarmak için savaşırken bile cephede Milli Eğitim Şurası'nı toplayan bir eğitmen. Çünkü o, kız erkek ayrımı yapmadan sadece dini eğitim gören çocuklarımızı medreselerden alıp evrensel eğitim görmeleri için öğretmenlere teslim eden bir sosyolog ve unutulmaz bir liderdir. Devrimlerini saymakla bitiremeyiz. Onun için ana dil, toplumsal yaşamda çok değerli olan güven duygusunun kaynağıdır. Yabancı ülkelerde yaşamak durumunda olan çocukların ana dil eğitimi üst düzeyde olmalıdır ki kendilerini ifade edebilsinler. Eğitimleri düşükse, kültürlerini taşıyamadıkları gibi
Diğer kültürlerle olan ilişkilerinde de başarılı olamazlar. Ana dil, kültürün taşıyıcısı, aynasıdır, bir müzedir. Her toplum için bir anıttır. Tarih, ana dilini kaybettiği için varlıklarını sürdürememiş, kaybolup giden medeniyetlerle doludur. Bütün bunları göz önüne alarak 1971 yılında Amerika Türk Kadınlar Birliği bünyesinde Atatürk Okulu'nu açtı. Amerika'da ilk ve tek olarak Türkçe eğitim veren bu okul, çocuklarımızın kendi değerlerini öğrenerek büyümeleri için kaçınılmazdı. Sayın Başkanım ve üyelerimiz, sorumluluğunuzun ne kadar zor ve büyük olduğunu Türk ve Amerikan toplumu görecek ve takdir edecektir. Yıllar sonra ana dil eğitimi verdiğiniz, kendine güvenen, yaşadığı ülkenin toplumuna saygı ve anlayışla katkıda bulunan gençlerimizi gördüğünüzde bu sizin için emeklerinizin karşılık bulduğu muhteşem bir ödül olacaktır. 50 yıldır okulumuzu büyük fedakarlıklarla bugünlere getirmede emeği geçen merhum New York Başkonsolosu Sayın Sait Sayıpoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı merhum Talat Halman'ın ruhları önünde saygı ile eğilirken, geçmiş dönem başkanlarımıza ve üyelerine, öğretmenlerimize ve bizim için vazgeçilmez olan New York Başkonsolosluğu mensuplarına bütün kalbimle teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Türk evi hepimiz için vatan toprağıdır. Sayın Başkanım, çalışmalarınızla gurur duyuyoruz. Şimdi de Amerika Türk Kadınlar Birliği'ne ve Atatürk Okulumuza uluslararası bir boyut kazandırdınız. Hayalleri, hedefleri, kalpleri büyük dostlarım. Konfüçyüs der ki, ne kadar yavaş ilerlersen ilerle. Önemli olan durmamaktır. Thank you, Ms. Erdogan. Next, we will watch a video by Dr. Eda Algur, an alumna of the Atatürk School and my fellow TWLA youth representative to the United Nations. Students are to be compassionate, thoughtful, global citizens, and it's all made possible by the Turkish Women's League of America. Thank you, Dr. Algur. Next, I would like to invite Ms. Bircan Ünver, the Light Millennium's founder and a member of DGS since 2000. Actually, this is also one of the visions of Atatürk, which he stated, my revolution is not just forming the Republic of Turkey, but also reaching out and enlightening others about what we have accomplished here. Very small steps, as just we have heard. We haven't stopped. We haven't made a major, huge quantum leap, but we are working towards that direction. And Turkish Women's League of America's success is a great example of that. Especially, as you have heard, I'd like to thank President of TWLA, Selmin Özçilinger. She's been great. We've been collaborating over the years, and we have just a week before, please mark your calendar for International Mother Day. So this was the small step by step, how we can engage whatever we do with the UN programs. There is literally nothing that doesn't have a counterpart. Programs, resolutions, UN days, decades, years at the UN. So whatever you are doing, you can relate with the UN if you are looking. So once you connect that, so then we are adding our color, knowledge, experience into the global matrix. Thank you and congratulations for your accomplishment. And just maybe a little bit history about how I was kind of found my way to the UN. I was 17 and watching the UN news in Turkey, and it was so far and kind of
looking at Mars, the UN and major body, and it's so huge and like unreachable and untouchable. And when I came here and I was studying in media in 1992, and my first project was Peace, Reality or Utopian Dream. So I stepped in the UN for the first time in 1992 fall and just right before the Clinton administration, the election. And then suddenly I found out that there are more than 300 civil society organizations just on the theme of peace. I'm talking about 1992, I'm coming from Turkey. And then it was kind of eye-opening to me. I never knew it, I never kind of made it mine or interest, but just the UN was kind of idea. And then once I graduated and I introduced late millennium concept, in 2005 we are associated with the United Nations. But over the years, it was bothering me why we are not here as a civil society organization. We are so little, really, almost none. And I made a mission to reach out our colleagues, friends, so to lead them as a volunteer mission. And anyone needs information, I'm here for you. And congratulations, and thank you for listening to me. Have a great evening. Thank you. Next, I would like to present a video sent in by UNDGC Executive Committee President, Mr. Patrick Spirata. The GNEC Board of Directors, Ms. Birjan Unger, and the Turkish Women's League of America. Thank you for your kind invitation. I apologize for not being able to be with you in person today, but it is my sincere honor to address your NGO as you celebrate your new relationship with the United Nations Department of Global Communications and the Global NGO Executive Committee, GNEC. This is an important moment in global history, not only through the trials of COVID, but also considering the sad increase in environmental catastrophes and the crises perpetuated by repressive leadership worldwide, limiting the voices of freedom from around the world. Now is the moment to strengthen civil society at the United Nations for the world. Now is the moment to ensure that the voices of NGOs, youth, and women are heard more forcefully than before, especially where policies and practices that affect us all transpire. The UN is one of freedom's most sacred venues, and we welcome you here. Here we will ask these forward-thinking women from the Turkish Women's League of America to stand up for the rights of the oppressed and for the many opportunities that your involvement can enable in the search for the better world we all seek. In 2002, I began my volunteer service at the United Nations. This building, pre-renovations, was my first welcoming home. The Turkish mission to the UN took in our work for youth and increased representation from civil society throughout the world. They have always been gracious hosts for us. We even began our famous Youth Assembly at the United Nations in this building. That project later went on to introduce the first ever youth envoy to the Secretary General, Ahmed Al-Khandawi, to the United Nations. Later, through a good friend, Oscar Madam, who was an intern here at the time, I traveled to Istanbul for the UN Alliance of Civilizations Conference, where I learned much about our global neighbors. And now, here I am once again, as president of the Global NGO Executive Committee, amid good Turkish, American, and other UN colleagues, wishing for success and impact from these strong and smart women of the Turkish Women's League of America. We at GNEC are proud to stand by your side, admittedly virtually this evening, but well into the future. You will always have friends at GNEC, your NGO representation agency, here for you, daily at the UN and online at gnec.ngo. Welcome and congratulations. Thank you, Mr. Scarata.
I would now like to invite our Deputy United Nations Permanent Representative, Mr. UNDGC, to say a few words. Thank you so much. At the United Nations and other international platforms, there is always a group of men talking about women. They tell us why the women deserve better, why they should be given better opportunities, but these men never explain why they don't leave their seats to women. So tonight, this evening, I don't want to sound as one of them, because I'm here to speak on behalf of our mission, on behalf of my ambassador, who sends his best regards to you. But please excuse me if I start mansplaining. Obviously, it wouldn't be my intention. But this is a really great privilege to be here this evening, and it's a very nice occasion because today we are celebrating the International Day of Girls and Women in Science. The Turkish Women's League of America is well known, not just for its activities, but because I think it provides a sense of community to the Turkish diaspora here in New York City. I served in Washington, D.C. 10 years ago, and this was one of my observations. It provides a safe space, I think, to showcase the best of our culture and an opportunity to its members to contribute to the country, the adapted country, I should say. From promoting our language, to education, to promoting our culture, I think this league is doing a great job. And we see you as the beating heart of the Turkish community here in New York. And we are so happy that soon we will be seeing your footsteps within the halls of the United Nations. First of all, we are grateful to the Department of Global Communications for their role in facilitating this. And we are confident that with this improved ties to the UN system, with stronger access to the UN family, the league is going to do an even better job. Its visibility will increase and its network is going to become stronger. Here at the Turkish mission, we are proud to be one of the feminist missions to the United Nations. We always try to support and lead some of the efforts to empower women and girls and protect their rights within the UN family. We are so proud that back in 2012 we initiated the idea of celebrating the 11th of October as the day of International Day of Girl Child. We are also one of the founding members of the group of friends for protection of women against violence. We are on the executive board of the UN. We also host the regional office of UN Women in Istanbul. And we are so excited that soon we will be cooperating with the Turkish Women's League of America within the UN family. Of course, both the members of the League and our friends from the United Nations have an open invitation to come here to the Turkish House and join us for a Turkish cup of coffee, after their deliberations at the United Nations. We are very excited for your achievements. We congratulate you once again, and we wish you all the best. We are seriously looking forward to seeing you at the UN soon. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Kitchen. Finally, I would like to present to you a video made by the students of our Atatürk School about the TW.
beklenmesi çok güzel. Şu